Sus, öyle söyleme. Korktuğun başına gelir. Sakın bela okuma. Okuduğun bela seni bulur. Güzel düşünen güzel görür. Güzel gören hayatından lezzet alır. Sizce bu söylemler batıl inanç mı, yoksa gerçeğin ta kendisi mi? Ne demek istediğimi videonun ilerleyen kısımlarında daha iyi anlayacaksınız. Ama öncelikle şöyle bir soru sormak istiyorum. Ölünce her şey bitiyor mu? Ölüm mutlak son mudur? Yoksa her şeyin başlangıcı mı? Birçok kişi ölümün bir son olduğuna inanır ve insanın ölümüyle birlikte toprak olup mutlak bir sonla her şeyin biteceğini düşünür. Birçoğuna göre ise ölüm bir son değil, bilakis yeni bir hayatın başlangıcıdır. Yani bir nevi boyutlar arası geçişin mutlak anahtarı. Peki gerçekten öyle mi? Gelin şimdi derine, çok daha derinlere inelim ve yaratılmış olan her zerrenin birbiriyle olan iletişimini daha iyi anlayalım. Önceleri her şeyin bir madde olduğu düşünülüyordu. Ancak bilim daha fazla keşfettikçe böyle olmadığı anlaşıldı. Materyalist düşünce kuantum fiziğiyle tarihe gömülmüştü. Öyle derin düşünmek gerekiyordu ki ne kadar dibe inebileceğimizi tahmin bile edemezdik. Termodinamiğin birinci yasası bize şöyle söyler: enerji yoktan var edilemez. Var olan bir enerji ise yok edilemez. Yani enerji hiçbir şekilde üretilemiyor ve var olan enerji de yok edilemiyor. Sadece bir halden başka bir hale dönüşebiliyor. Bu ise fiziğin değiştirilemez bir yasasıdır. Peki, enerji var edilemez ise bu enerji nasıl meydana gelmiştir? Bu enerjiyi hiçlikten çıkarıp meydana getiren kim? Bunu sormak bir yana, birçok biçime dönüşebilmesinden dolayı henüz enerjinin tam olarak tanımı bile mümkün değil. Fizik biliminde enerji doğrudan gözlemlenemeyen fakat kendi konumundan hesaplanabilen fiziksel sistemin geniş ve korunmuş bir özelliğidir. Evrendeki her şey enerjiyle çalışır. Dolaylı olarak bir enerjiye muhtaçtır. Canlılar da enerjiyle var olur. Bu nedenle yaşamak için enerjiye ihtiyaç duyar. Kısacası evrende gördüğünüz her şey mikroskop altında bir enerji alanıdır. O halde şöyle diyebilir miyiz? İnsan öldüğü zaman bazı inançlara göre toprağa gömülüyor. Bazı inançlarda ise yakılıyor. Defin işlemi her ne şekilde olursa olsun insan mutlak bir şekilde yok olmuyor. Yani bir halden başka bir hale dönüşüyor. Diğer bir ifadeyle enerjiye dönüşüyor. Yani bizler fiziki olarak yok olduğumuzu düşünsek de kuantum alanında hala varlığımızı sürdürüyoruz. Yani hiçbir şekilde yok olmuyor ve ham maddemiz olan parçacıklara dönüşüyoruz. Bilim fiziksel olmayan fenomenleri incelemeye başladığı gün, önceki yüzyılların hepsinden daha fazla ilerleme kaydedecektir. Eğer evrenin sırlarını bulmak istiyorsanız, enerji, frekans ve titreşim konuları üzerine düşünmelisiniz. Nikola Tesla, 100 yıl önce bizlere evrenin çalışma şeklini yalın bir şekilde anlatmaya çalıştı. Tabii o zamanlar bu kadar net anlaşılmıyordu. Buna göre her şey bu kuantum alanında enerji, frekans ve titreşimdi. Yani Tesla'ya göre evren kocaman bir titreşimdi. Peki ya düşüncelerimiz? Bunlar da enerjiye dönüşüyor mu? Bunu ise şöyle açıklayalım. Evrende gördüğünüz her şey enerji, frekans ve titreşimden ibarettir. Bu nedenle her şey birbiriyle kesintisiz bir biçimde iletişim halindedir. Bizler de aynı parçacıklardan oluşuyoruz ve evrenin kendisiyle muhteşem bir uyum içerisindeyiz. Bu nedenle kafamızda oluşturduğumuz olumlu veya olumsuz bir düşünce ile
hem kendimizi hem de aynı parçacıklardan meydana gelen bir başka canlıyı niyetimiz doğrultusunda etkilemekteyiz. Yani her düşüncenin de kendine özel bir frekansı vardır. Düşüncenin titreşim ve enerjiyle doğrudan bağlantısı eski çağlardan bu yana biliniyordu. Ancak deneysel olarak kanıtlanmamıştı. Fakat şimdi biliyoruz ki milyarlarca beyin hücresi bir elektrik santrali gibi çalışıyor ve dalgalar yayıyor. Peki, insan vücudundaki bu enerjinin fotoğrafı çekilebilir mi? 1939 yılında Sovyet bilim adamı Semyon Kirlian, tamir ettiği bir makine üzerinde çalışırken elektrik çarpıyor. Bu esnada bir ışınım gören bilim adamı araştırmalarını bu yönde derinleştiriyor ve ışınımın görüldüğü noktaya ışığa duyarlı bir malzeme yerleştiriyor ve bir başka deneme sonunda ışınımın fotoğrafını çekmeyi başarıyor. Gördükleri karşısında şok olmuştu. Çünkü canlı maddelerin etrafında beliren bir ışık halesi her çektiği fotoğrafta açık bir şekilde görülüyordu. Bu teknik daha sonra Kirlian fotoğrafçılığı olarak anılmaya başlandı. Daha sonraları yıllarca bu konu üzerinde çalışmalar yaptı. Yine bir gün kendi fotoğrafını kendi tekniğiyle çektikten sonra beliren aura her zamankinden daha farklıydı. Daha sonra eşinin fotoğrafını çekti ve bir terslik yoktu. Ancak bir süre sonra gribe yakalanan bilim adamı farklı bir ışınım görmesinin sebebini anlamıştı. Buna göre insan bedeninde değişim gösteren ışınımlar hastalıkları önceden haber veriyordu. Şimdi sıkı durun. Hayalet yaprak etkisi olarak bilinen ilginç bir durum daha bulunuyor. Buna göre yaprağın küçük bir bölümü kesilse bile Kirlian tekniğiyle fotoğrafı çekildiğinde yaprağın kesilen kısmı da sanki kesilmemiş gibi bir auraya sahipti. Bu durum uzvu olmayan bir insan üzerinde de denendiğinde aynı sonuçla karşılaşılmıştı. Böylece Kirlian, geçmişten günümüze teologların ve okülistlerin canlı bedenleri sarmalayan ve gözle görülemeyen auranın fiziksel bir kanıtı olduğunu iddia etmiştir. Hatta birçok kesim bunun ruh olabileceğini de öne sürmüştür. Şimdilik bunları bilemiyoruz. Ancak görüntüler sanki bu dünyaya ait değilmiş hissi uyandırıyor. Şu an ekrandaki bu görüntüler Kirlian tekniği kullanılarak çekilmiştir. İnsan enerjisinin kaynağı olan düşünce, çevresindeki canlı ve cansız her şeyi etkileyebiliyordu. Kirlian'ın bu müthiş buluşu, düşünce bir enerji midir ve düşünce enerjiye dönüşür mü sorularının da cevaplarını veriyordu. Düşüncenin enerjisel etkileri, telekinezi araştırmalarına da konu olmuştur. Telekinezi ise, nesnelere dokunmadan sadece düşünce gücü kullanılarak odaklanılmış nesneleri hareket ettirebilme yeteneğidir. İnsanlarda bu yeteneğin varlığı ilk olarak 20. yüzyılın başlarında görüldü. Sovyetler Birliği, İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden hemen sonra telekinezi araştırmalarına başlamış ve 30 yıl boyunca devam ettirmiştir. Bu konuda elimizde yeterli bilgi olmasa da, düşünce gücüyle oluşturulan enerjinin canlı ve cansız nesneleri etkilediği ile ilgili ilginç kanıtlar var. Örneğin Sovyet vatandaşı Nina Kulagina ve Yuri Geller, telekinez alanında yaptığı gösterilerle bir dönem birçok insanın dikkatini çekmeyi başarmıştı. Peki bu yayılan enerjiden diğer insanlar etkilenir mi? Aslında evet. Bunu ise şöyle açıklayalım. Örneğin bir arkadaş ortamına girdiniz ve herkes çok mutlu. Siz mutsuz olsanız bile yayılan enerjiden olumlu bir şekilde etkilenirsiniz. Böylece ortama hemen uyum sağlar ve siz de mutlu olursunuz. Şimdi bu durumu bir başka şekilde ele alalım. Örneğin sıkıntılı bir ortama girdiğinizi düşünün. Mesela bir taziye evinde yaşananlar son derece üzücü bir durum içerir. Bu nedenle böyle bir ortama girdiğinizde
Herkes istem dışı da olsa üzüntülüdür. Bu durumda siz mutlu olsanız bile ortama yayılan sıkıntılı enerjiden olumsuz bir şekilde etkilenir ve siz de mutsuz olursunuz. Bu durum tanımadığınız insanlar için de geçerli. Bir de çekim yasası ile olumsuz enerjiyi kendimize çekme durumu var. Bunu ise şöyle açıklayalım. Mesela kötü bir şey söylediğimizde büyüklerimizden şöyle bir uyarı gelir. Sus, öyle söyleme, korktuğun başına gelir. Sakın bela okuma, okuduğun bela seni bulur. Bu durum, olumsuz düşüncelerin yine aynı frekansta buluşması halidir. Örneğin sürekli olumsuz düşünüyorsunuz ve bu enerji dalgaları bir süre sonra sizin frekansınızla yeniden buluşuyor ve olumsuzluk hali sürekli olarak devam ediyor. Nitekim çoğu insan istemedikleri şeyler düşünür ve bir süre sonra korktuğum başıma geldi ifadesini kullanır. Bu nedenle güzel düşünmek ve güzel söylemek kendinize yatırımdır. Kısacası hayatınızda karşılaştığınız şeyler tam olarak düşüncelerinizin bir yansımasıdır. Çünkü ne isterseniz onunla karşılaşırsınız. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki beynimiz her an elektromanyetik dalgalar yayıyor. Yani beynimizde düşündüğümüz bir şey enerji ve frekans olarak bir salınım oluşturuyor. Örneğin sesimizi düşünün. Bir ses çıkardığımızda dalgalar halinde yayılarak yol alır. İşte bir şeyler düşündüğümüzde de aynı ses dalgalarında olduğu gibi enerjiye dönüşür ve dalgalar halinde yayılır. Ses dalgaları ile bir bardağın kırılması ise buna güzel bir örnektir. Sadece onbaşı rütbesindeyken partinin başına geçen Adolf Hitler'in en büyük gücü kalabalıklara hitap etme yeteneğiydi. Kısa bir sürede tüm Alman halkını yanına çekmesi, düşünce gücünü sesle büyük kitlelere ulaştırma yeteneği sayesindeydi. Hitler adeta düşünce gücünün vücut bulmuş haliydi. Günümüzde sanatçıların, liderlerin ve komutanların büyük kitleleri kendilerine hayran bırakmaları da tamamen düşünce gücünün etkili bir şekilde kullanılmasındandır. Düşünce enerjiye dönüşebilir. Canlı ve cansız tüm nesneleri etkileyebilir. Etrafımızda daha önce hiç görmediğimiz birisi sadece yanımızda dursa ve hiçbir şey söylemese dahi bizi rahatsız eder. İşte bu durumun nedeni o kişideki negatif düşünce enerjisi ve düşük frekans aralığıdır. Mesela aşık olduğunuz anı hatırlayın. Aranızda hiçbir bağ yokken karşı cinse duyduğunuz olağanüstü hayranlık, o kişiyle uyuşan frekansların birbiriyle senkronize olma durumudur. Bu nedenle çok iyi anlaşılır. İyi ya da kötü hiçbir şey göze batmaz ve muhteşem bir uyum oluşur. Çünkü taraflar hiçbir şekilde art niyet beslemez. Böylece her iki tarafın enerjileri muhteşem bir uyum içerisinde etkileşir. Böylece aşık olan her iki taraf daha önce yaşamadığı bir haz ile karşılaşır. Bunun sonunda aşk denilen olgu meydana gelir. Ta ki iki tarafın birbirine karşı oluşturduğu olumsuz düşünceler sonunda senkronize olan frekanslar bozulur ve aşk denilen şey biter. Bunu bir radyo gibi düşünebilirsiniz. Örneğin doğru frekansta sesi net bir şekilde duyar ve dinleyeceğiniz müzik size keyif verir. Ancak yanlış frekanslarla birlikte bir cızırtı oluşur ve bu rahatsızlıktan hemen kurtulmaya çalışırsınız. Peki, nazar ya da kem göz denilen olguyu bu kapsamda değerlendirebilir miyiz? Örneğin parkta sevimli bir şekilde oyun oynayan bir çocuk, çevredekilerin dikkatli bakışlarına maruz kaldığında hiçbir sebep yokken bir anda yere düşmesi ya da en mutlu gününüzde en güzel kıyafetlerinizi giymişsiniz ve tüm gözler üzerinizde ve aniden üzerinize dökülen bir içecek ya da aniden başlayan bir baş ağrısı. Bunlar her ne kadar tesadüf olarak görülse de bu kapsamda değerlendirebiliriz. Çünkü tüm olumsuz enerji dalgaları hedefte olan kişide olumsuz bir etkiye neden olmuştur.
İnsan beyninde oluşan düşünce, iyi bir konsantre sonucu elektrik akımına dönüşür. Kıskançlık, çekememezlik, kin, aşırı derecede beğenilme ve heyecanlanma gibi durumlar bir elektrik akımı gibi hedefte olan şeyde olumsuz bir etki bırakır. Kısacası, bilim insanları bu fenomeni, insan beyninin olumsuz düşünceler yardımıyla beyin nöronlarında elektriklenmeye neden olması ve bu enerjinin göz yardımıyla dışarı aktarılması olarak açıklıyorlar. Sosyal Bilimler Akademisi'nden Dr. Stokowski'nin de dediği gibi, bir insan düşündüğü zaman enerji yayar. Bu enerji bazı insanlarda daha da güçlüdür. Bu konu fiziksel ve fizyolojik bir gerçektir demiştir. Her zerrenin kainat aleminde bir ismi ve bir kimliği var. Her birinin hareketi, davranışı, ses tonu, silüeti farklı ve her şey kendine özel bir şekilde hareket ediyor. Gezegenler hiç durmaksızın dönüyor. Parçacıklar sürekli titreşiyor ve insan tüm bu olan biteni anlamaya çalışarak eşlik ediyor. Bizler onların dilini anlamasak da bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bizler evrenle senkronize bir yaşam sürüyoruz. Çünkü bizler aynı evrende varlığını sürdüren enerjinin farklı tezahürleriyiz.